usuller 10 ve 10 üzeri usuller dedik. 10 zamanlı ve daha üstü olan usuller. Karma usullerde de mantık şu. En az bir ana usul ile bir birleşik usulün birleşmesinde ya da daha fazla usulün birleşmesinden karma usuller oluşuyor dedik. 10 zamanlı usule şöyle bir bakalım. 10 zamanlı usulü ekseriye şu şekilde de görüyoruz. 1-2, 1-2, 3, 1-2, 1-2, 3 ama bunu 5-8'likten bileceksiniz ki hatırlayacaksınız. Genelde 5-8'lik gibi de yazabiliyoruz bunu. Buradaki fark eden ne? Sözcükler cümlelere bölünmesin diye aynı ölçüleri 18'lik olarak da yazabiliyoruz. Bunu sadece bir dipnot olarak anlattım. Çünkü şu an vereceğimiz 18'lik farklı bir 18'lik. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-1-2 diye bir örnek verdik. İkinci hatta 18'liğimizde yine farklı bir örnek verdim. 1-2-3, 1-2, 1-2-3, 1-2. Hatta 7-8'lik vesaire gibi konularda da biraz önce ne dedik? Bunlar kendi arasında yer değişebilir. Yani 1-2 başa veya 1-2-3 başa gelebilir. 18'lik örneğimiz şu an ekranımızda. 3 tane 8'lik notamız var bir küme içerisinde. Nedir bunlar? Sol, la ve la notası. Üçü de 8'lik olduğu için birer vuruş aldı. Geçiyoruz diğer kümemize. Yalnız birinci küme ile ikinci küme arasında bir işaretimiz var. Nedir o? 8'lik S notamız. Nasıl ki sesli notaların bir değeri varsa sessizlerin de bir değeri var idi. 8'lik S'e ne yaptık? Bir vuruşu harcadık. Yani susarak geçeceğiz orayı veya S diyebiliriz. Sonraki kümemizin, S'ten sonraki gelen kümemizin notaları silasi 2 16'lık ve 1 8'lik oldu. Diğer kümemiz 2 tane 8'liğimiz var ve birer vuruşu aldı la ve sol olarak. En son kümemiz yine 2 tane 8'lik do ve si olarak birer vuruşu aldı. Toplamda okuduğumuzda şu sonuç çıkacak. Sol la la, si la si, la sol, do si diye 18'lik ölçünün bonasını yaptık. Şimdi 18'lik ölçümüzün ikinci örneğine geçiyoruz arkadaşlar. Buradaki örnekte biraz önce de söyledik ama tekrarlayalım. 1-2-3, 1-2, 1-2-3, 1-2 ritminde gidiyor bu. Yani üçgen başta 2 olan vuruş, ikili olan vuruşlar ortalara gelmiş şimdi. İlk kümemiz do re. Yani 2 tane 16'lık notamız var. Ne yaptık? Biz oku yarım yarım paylaştırdık. İkinci kümeden sonraki notamız mi notası 4'lük. 2 tane oku ona verdik. Birinci üçgenimiz bitti. Geçiyoruz. 4'lük bir fa'mız var. Bu da yine 4'lük olduğu için 2 vuruşumuzu harcadı. Geçtik. Sol ve sol var. Birinci solümüz 8'lik, ikinci solümüz 4'lük. İlk sole 8'lik olan sole 1 vuruş, ikinci sole de 2 vuruş harcadık. Sonra 4'lük bir S'imiz var. İşareti hafif bir Z'ye benzer. Şöyle bir yarım C gibi bir işaret. Buna da 4'lük olduğu için S, buna da 2 vuruşu harcadık. Okunuşumuz şu olacak. Do, re, mi, fa, sol, sol. Son 2 vuruşta sustum. Niye? S'te konuşmadık. Yani çalmadık veya icra etmedik. Veya ilk başlarda S diyerek o süreyi de ayarlayamıyorsanız S diyerek de ayarlayabilirsiniz. Daha kısık seste. Onun da örneğini verelim. Do, re, mi, fa, sol, sol, S. Evet. 18'lik dediğimiz 10 zamanlı vuruşlarımızı işledik. Şimdi 11 zamanlıya geçiyoruz. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2-3 diye bir ritim çıkıyor karşımıza. İlk başta 8'liğimiz var. Bir vuruşumuzu aldı. Diğer kümemiz 2 16'lık. Yarım yarım aldı. Sonra bakın burada ikinci kümede yine farklı bir durum var. Hani biliyoruz ama biraz daha açalım. Bir 16'lığımız var.
Bir sekizliğimiz var. Sekizliğimizin yanında da nokta var. Nokta ne yapıyor? Değerinin yarısı kadar değer katıyor. 8'in önüne geldiği için ne oldu o noktanın değeri? 8'in yarısı olan 16 olmuş oldu. Yani ilk mi'ye, 16'lık mi'ye okun yarısını verdim. Geri kalan yarım ve bir vuruşu da noktalı 8'lik mi notası almış oldu. Devam ediyoruz. 8'lik ve 2 16'lıktan oluşan bir kalıp. İlk 8'lik olan mi'ye bir vuruşu verdik. 2 tane 16'lık nota olan fa ve mi'ye de yarım yarım paylaşımımızı okta yaptık. Yine 4 tane 16'lığımız var mi mi fa re diye. Bu da mi mi fa re diye yarım yarım okları paylaştı. Daha sonraki en son daha doğrusu kümemizde bir 8'lik fa'mız var. Okun tamamını aldı ve 2 tane 16'lık mi re oku yarım yarım aldı. 2 tane 16'lık re do da oku yarım yarım aldı. Uzun bir zaman olduğu için parçalaya parçalaya okuyayım ya da önce bütün okuyayım sonra parçalayalım. Es do re mi pardon es do re mi mi fa mi mi fa re fa mi re do. Bütünü totali bu. Ama bölüyoruz şimdi 2 ve 3 diye bölerek okuyorum. Yani her bir bölge arasında nefes alacağım özellikle. Ama normalde almıyoruz. Bütün olarak okuyacağız. Anlaşılır olsun diye nefes alacağım. Es, do, re. Mi, fa, mi. Mi, fa, re. Fa, mi, re, do. Evet, 11-8'lik örneğimizde bu olmuş oldu. Geçiyoruz 12-8'lik örneğimize. 6-8'likle aynı diyebiliriz ama bazı farklılıklar var. Onun için bunu da irdeleyelim. 12-8'likte 12 adet 8'lik olmalı bir ölçü içerisinde. Yani hepsi üçgen olduğu için 4 tane üçgen vuruşumuz olacak anlamında. İlk notamız sessiz bir nota. Es 8'lik bir oku aldı. İkinci ve üçüncü notamız do, mi birer oku aldı. Yine es var. Bir oku aldı. Mi 8'lik, fa mi ise 16'lık iki tane bir oku yarım yarım iki eşit parçaya böldü. 16'lık bir es var. Okun yarısını aldı. 16'lık bir mi var. Okun diğer yarısını aldı. 16'lık fa okun yarısını, 16'lık re yarısını, 8'lik fa ise okun tamamını aldı. Geçiyoruz en son kümemize. 16'lık mi yarım, 16'lık re yarım, 16'lık re yarım, 16'lık do yarım ve 8'lik es tamamını almış oldu. Notamızı okuyorum. Es, do, mi, es, mi, fa, mi, es, mi, fa, re, fa, mi, re, do, es. Şimdi soluk alarak okuyalım. Biraz daha parçalayalım. Hatta beraber okursanız daha faydalı olur. Es, do, mi. Diğer ritmimiz. Es, mi, fa, es, mi, fa, mi. Diğer ritmimiz. Es, mi, fa, re, fa. Diğer ritim. Mi, re, do, es. Evet, 12 zamanlıya da bu örnekle cevap vermiş olduk. Şimdi geçiyoruz 13 zamanlı. Tabii 10 zaman ve üzeri olduğu için 13 zamanlı da örneklendirmeyi bitireceğim arkadaşlar. Çünkü bunun sınırı yok. Böyle gidiyor. 28 hatta 38 zamanlı bile eserler var. Ama mantık şaşmıyor. Hep aynı. Ritimler birleşe örneğin işte 28 zamanlı bir 28-8'lik diyelim. 28-8'likte de yine birleştirerek bir ritim oluşturmuş oluyoruz. 13-8'liği irdeleyelim. 13 tane 8'lik olacak anlamında. Nasıl oluyor bu? 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Burası kaç yaptı? Aslında 9-8'liğin bir aksak ritmi olmuş oldu bu. 1-2 de normalde biz 2-4'lük de diyebiliriz veya 2-8'lik dersek daha mantıklı olur. 2 diyorum 4-8'lik olarak görürsek birim 8 çünkü daha mantıklı olur. Ne oldu? 9 artı 4. Yine bir birleşik usulle ana usulün birleşmesinden
oluşan bir ritim oldu. 13-8'lik. Es 8'lik bir vuruş aldı. Do 8'lik bir vuruş aldı. Mi 8'lik bir vuruş aldı. Es 8'lik bir vuruş. Mi 8'lik bir vuruş. Fa mi 16-16 bir vuruşu iki yarıya böldü. 16'lık es yarım. 16'lık mi yarım. 16'lık fa yarım. 16'lık re yarım. 8'lik fa da tamamını aldı. Diğer kümemize geçiyorum. Yarım yarım mi re, yarım yarım da re do'ya verdik ve sondaki es'e de dörtlük olduğu için iki vuruşu verdik. Okuyoruz. Es do mi, es mi fa mi, es mi fa re fa, mi re re do es diye. Evet sevgili dostlar, burada usul konusunun sonuna geldik. Hatta solfej konusunun da hemen hemen sonuna geldik diyebiliriz. Solfej konusu üzerine kitaplar var, ansiklopediler var. Yani bu kadar kısacık 3-5 videoya sığacak kadar basit bir konu değil ama ben ne yaptım? İçerisinden eledim. Yani bir kursiyerin, öğrencinin ilk etapta mutlaka öğrenmesi gereken konuları içerisinden eleyerek sizlere vermeye çalıştık. İnşallah hedefimize ulaşırız. Sizler de güzel enstrüman çalarak bizleri sevindirmiş olursunuz. Evet, solfej konusunu sonlandırdık. Hatta bir sonraki dersimizde Allah'ın izniyle ne yapacağız? Artık eser solfeji okumaya başlayacağız. Önce bona yapacağız. Sonra herhangi bir eserin, yani bildiğimiz bir eserin solfejini yapacağız ve bunu enstrüman eşliğinde, bazen gitarla, bazen kemanla, bazen de bağlama ile solfej konularına değineceğiz. Sonra da artık icra konusuna geçeceğiz. Yani bağlama nedir, keman nedir, gitar nedirden derslerimizi icra konusuyla devam ettireceğiz. Teşekkür ediyorum. Hepinize hoşça kalın. Güzel hafta geçirmenizi dilerim. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.